Selamlar, selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Sağlık çalışanları hakkında yapacağımı söylediğim oynatma listesinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda İsveç'teki bazı sağlık çalışanlarına olan ihtiyacı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki anlatırken çeşitli kaynaklar göstereceğim. Kaynakların linklerini videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Eğer siz de sağlık çalışanıysanız ve yurt dışında çalışmak gibi bir düşünceniz varsa bu video sizi ilgilendiriyor olabilir. İsveç Devleti'nin Social Styrelsen dediğimiz resmi sağlık kurumunun veya buradaki önemli TV kanallarının, güvenilir TV kanallarının veya önemli portalların, doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanlarıyla ilgili bilgi paylaşan kanalların paylaşımları olacak buradaki kaynaklar. Ancak önemli belirtmek isterim ki bu başta da söylediğim gibi serinin ikinci videosu. Birinci videoyu da izlemenizde büyük fayda görüyorum. Birinci videoda da sizi ilgilendiren durumlar olabilir. Dolayısıyla bu işe eğilmek istiyorsanız serideki bütün videoları izlemenizi ve eksik bilgi almamanızı tavsiye ederim. Web sitelerindeki haberleri bir gözden geçirelim. Sonra farklı kısımlara geçip size bilgiler verelim. Buyurun, bilgisayara sizi davet ediyorum. Resmi Sağlık Kurumu'nun 2019 Şubat ayında yayınladığı bir yazıya göre önceden ben size sarıyla işaretledim ki daha hızlı bir şekilde okuyabilelim ve size bilgileri aktarabileyim. Sağlık hizmetlerinde bir dizi profesyonel grubun eksikliği devam etmektedir. Hemen hemen tüm bölgeler hemşire, ebe, diş hekimi ve psikolog açığı bildirmektedir diyor. Birçoğunun da daha fazla uzman doktora ihtiyacı var diyor. Bu web sitesini önemli bir kaynak olarak düşündüğümden devamında alt bölgelere de gittim. Önemli bulduğum yerleri işaretlemeye devam ettim. Sonuçlar bölgelerin çoğunluğunun 21 meslekten en az 10'unda personel sıkıntısı olduğunu bildiriyor. Yani sağlık alanında çalışabileceğiniz 21 mesleğin 10'unda personel sıkıntısı gördüklerini söylüyorlar. Talebin artmasına yol açan yaşlanan bir nüfustan bahsediyorlar. Bakın. Ayrıca ben burada kendi yorumlarımı ve başka okuduğum yerleri de dahil etmek istiyorum. Bazı yerlerde de sadece yaşlanan nüfus değil, yaşlanan sağlık çalışanlarının emekli olması veya çalışma şartlarındaki zorluklara alışamamalarından veya o zorluklara katlanmak istemediklerinden dolayı emekli olduklarını söylüyor. Bu önemli bir durum. Tabii şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ya orada insanlar çalışma şartlarına katlanmak istemiyorlarmış. Biz niye katlanalım o zaman? Mesela burada insanlar mesaiden dolayı veya gece çalışması yapmak zorunda kalacaklarından dolayı işlerinden ayrılabiliyorlar. Ancak mesela ben bizim hemşirelerimizle konuştuğum zaman burada yaptıkları mesailerde aldıkları ücretlerin hafta sonu veya gece çalışmasında aldıkları ücretlerin hem normal ücret skalasından daha yüksek olduğunu hem de toplamda ay sonunda ciddi bir gelire ulaştıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla İsveç halkındaki düşünce bizim düşünce yapımıza uymayabiliyor. Burada insanlar hani daha fazla para kazanacağım, o parayla başka ihtiyaçlarımı kapatırım ve benzeri düşünceleri olmayabiliyor. Kesinlikle gece çalışmak istemeyebiliyorlar. Çok fazla mesai yapmak istemeyebiliyorlar. Dolayısıyla burada personellerin çektikleri sıkıntılar buradaki insanlar için sıkıntı ve zorluk olarak gözükse de bazen bizim insanımız için bir avantaj. Buradaki hayata daha kolay adapte olma, daha çabuk ve hızlı gelir etme, daha yüksek gelir elde etme gibi sonuçlara varabildiğinden katlanılabilir veya istenen bir durumda olabiliyor. Bunlar kişiye göre değişen aslında yorumlar. Dolayısıyla artık orada yorumu siz kendiniz yapabilirsiniz. Sizin ihtiyaçlarınız ve isteklerinize göre. Yine demiş ki uzman doktor arz ve talebini değerlendiren 19 bölgenin tamamı pratisyen hekim açığı olduğunu belirtiyor. 18'i psikiyatrist açığı bildiriyor ve 17'si geriatrist açığı olduğunu değerlendiriyor diyor. İkinci sayfasında size bu sefer 2022 yılından, biraz önce tarih eskiydi, 2022 yılından bir haber geçeceğim. İsveç'teki tüm bölgeler ebe, uzmanlık becerisine sahip doktor, radyoloji hemşiresi ve uzman hemşire açığı olduğunu belirtmektedir diyor. Tüm belgelerde de ebe sıkıntısı yaşandı diyor. Devletin resmi kurumu bunu açık
belirtiyor ve bakın şurada gördüğünüz ismi atlamayın. Bu ismin yazdığı bir raporu size ileride göstereceğim. Burada raporun amacı diye belirtmiş ya. Devletin resmi sitesinde rapordan atıfta bulunulmuş. Ben de bu raporla ilgili size ileride bir detay gösterebilirim. Gördüğünüz gibi açık bas bas bağırılıyor. Şimdi SVT Nyheter dediğimiz, burada SVT önemli bir kanal İsveç'te. Yazının devamına girdiğimiz zaman 21 bölgenin tamamında ebe sıkıntısından bahsediyor ve 9 Mart 2022'de güncellenmiş bu haber. Geçen yıl Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu'ndan gelen mesaj İsveç'in 21 bölgesinin 19'unda ebe eksikliği olduğu yönündeydi. Şimdi diyor, 2019'da değildi artık, durum daha da kötüleşti. Yetkili makamlardan alınan yeni bir rapora göre artık 21 bölgenin tamamında ebe sıkıntısı var. Hem metropoliten bölgelerde hem de seyrek nüfuslu bölgelerde zaten büyük personel sorunları var. Her yerde ebe eksikliği var. Ve aynı zamanda bekleyen ve bir şeyler olması gerektiğini, çünkü aksi takdirde gideceğimi söyleyen birçok kişi var. Yani diyor ki aslında eksiklik zaten var. Eksiklikten dolayı daha fazla çalışmak zorunda olan insanlar var. Bu insanlar da daha fazla çalışmayı, parasını 2 misli de verseniz kabul etmiyorlar. Dolayısıyla onlar da yakında çıkacaklar. Eksiklik işten çıkış sarmalına dönüyor demeye çalışıyorlar. Yine SVT'den yine bir videolu. Bu videonun bazı bölümlerini ben Instagram sayfamda öne çıkanlara aktardım. Hatta gelmişken size orayı göstereyim. Instagram hesabıma girerseniz benim, şurada İsveç Sağlıkçı diye bir hikayeleri göreceksiniz. Buna tıkladığınız zaman böyle videolardan da iç haberleri görebilirsiniz veya işte bizim Mölndal kampüse gelip de gelecek 5 yılda en çok hangi meslekler lazım diye anlattıkları paylaşımlarını görebilirsiniz. Oraya da girmenizi tavsiye ederim. Bakın ne diyor? Sağlık çalışanlarının eskisi kadar akşamları ve hafta sonları çalışmak istemediğini görüyoruz diyor. Sonunda tüm fazla mesai ve daha fazla insanın istifa etmesiyle aynı zamanda uygunsuz çalışma saatlerinde çalışma talepleriyle durumun sürdürülemez hale geldiğini söylüyor diyor ve iyileştirme alanlarına örnek olarak maaş ve beceri gelişimini gösteriyor demiş. İşte gördüğünüz gibi iyileştirme alanları var. Yani iyileştirmeye çalışıyorlar bir şeyleri. Maaş, bir şeylerin gelişimi, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor gördüğünüz gibi. Yine Läkare Tidningen diye bir gazete var. Bu gazetede ülkenin tüm bölgelerinde ebe, uzman hemşire, radyoloji hemşiresi, uzmanlık becerilerine sahip doktor eksikliği olduğu belirtilmektedir, bildirilmektedir diyor. Bunun da tarihine bakarsanız 2022 Mart'ta güncellenmiş. Yine Dagens Medicin dediğimiz bir web sitesi var. Bu web sitesine bakarsanız geleceğin beceri arzıyla başa çıkmak için göçmenliğe ihtiyacımız var diyor. Yani söylemeye çalıştığı şeyi biraz okuduğum zaman şöyle anlıyorum. Daha fazla göçmenle bu açığı kapatabiliriz diyor. Kasım ayı sonunda 3. ülkelerden gelen işçi göçmenler için geçim şartını arttırma kararı alındı. Bu da bölgelerin işe alımını zorlaştırabilir diyor. Bunu iki şekilde düşünebiliriz. Birincisi, buraya gelinmek isteyen insanların artık daha zor gelebileceğini söylüyor. İkincisi de buraya gelen insanların geçim şartını arttırma kararı alındığı için, yani yanlış hatırlamıyorsam minimum maaş 33.000 kron olma kararı alındığı için bölgelerin işe alımı zorlaşabilir diyor. Bölgelerin işe alımı zorlaşırsa buraya göçmenlik zorlaşır diyor. Aynı zamanda da buna ihtiyacımız var diyor. Dolayısıyla sizin karşınızda iki taraflı bir düşünce var. Bir taraftan zorlaşıyor ama gelirseniz de geldiğiniz zamanki yaşam koşulları iyileşiyor. İki tarafından da bakılabilir bu konuya. Yine başka bir web sitesi var. Medrek.se demiş ki doktorlar ve diş hekimleri talebin artması beklenirken aynı zamanda büyük emekliliklerle karşı karşıya. Mezun sayısı da emekli sayısından az olacaktır. Yani diyor ki fazla insan emekli oluyor doktorlarda, diş hekimlerinde. Mezun sayısına göre emekli sayısı daha fazla olacak. Dolayısıyla zaten hali hazırda var olan açık daha da fazla artacak. Ancak şunu da net bir şekilde söylemek isterim. Yani burada açık var diye her başvuranı da almıyorlar. Burada açık var diye hadi koşun gelin burada çalışın demiyorlar.
Gerçekten güzel eleme, güzel eğitimleri olan, kişisel ve ahlaki özellikleri, iletişim becerileri, eğitimleri, dil bilgisi iyi olan insanları seçmeye çalışıyorlar. Çünkü ellerinde kısıtlı da bir bütçe var. Benim diğer yazılarda okuduğuma göre. Bütçeler çok kontrollü, çok denetimli. Öyle isteyen istediğine göre parayı istediği yere savuramıyor. Dolayısıyla ben buraya gelmek istiyorum diyeni de almıyorlar. Doktor ve hemşire eksikliği demiş. 1995 ile 2007 yılları arasında psikiyatri, kardiyoloji ve genel tıpta mevcudiyet büyük ölçüde artmasına rağmen gelecekte bu uzmanların sıkıntısı yaşanacaktır demiş. Bazı il meclisleri, röntgen, patoloji, nöroloji alanlarında uzman becerileri sahip doktorları işe almakta sorun yaşıyor. Ayrıca cerrahi, psikiyatri ve yoğun bakımda röntgen hemşiresi ve uzman hemşire istihdamında da sorun yaşıyorlar. Muhtemel personel sıkıntısı nedeniyle il meclisi ve özel aktörler iş gücünü çekmek için ücretleri arttırmak zorunda kalacak. Bu da mesleğin daha cazip hale gelmesine ve dolayısıyla geleceğin meslekleri arasında görünmesine yol açacaktır diye bir yorumda bulunmuşlar. Genel olarak aslında size aktarabileceğim bilgiler bu şekilde. Kusura bakmayın, kendimi tanıtmayı unuttum. Belki de ilk defa bu videoya rastlıyorsunuz. Daha önce de dediğim gibi birinci videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu oynatma listesinde. İsmim Zafer Atalay. Mali müşavirim. Antalya'da mali müşavirlik ofisim var. Göteborg'da da Kürstav şirketinin Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Instagram sayfama girerseniz İsveç Sağlıkçı bölümüne tıklarsanız yaptığım paylaşımları rahat bir şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda oynatma listelerine girdiğiniz zaman sağlıkçılar hakkında veya yazılımcılar hakkında veya diğer insanlar hakkındaki yaptığım gezi vesaire birçok videoyu görebilirsiniz. Eğer ben de bu yollardan geçeceğim, Avrupa'ya gideceğim ya da İsveç'e göç edeceğim veya iş buldum İsveç'e gidiyorum diye bir durumunuz varsa kanalımız aslında Antalya'dan iş bularak İsveç'e göç etmiş bir ailenin hayatını anlatıyor. Daha sonra kızımız Karin oldu ve onunla birlikte aslında buradaki hayatımızda neler yaptık, ne gibi zorluklarla karşılaştık, ne gibi güzellikler gördük. Bunları anlatıyor. Çeşitli deneyimlerimiz var. Bu deneyimlerden faydalanmak veya bir ailenin göçünü izlemek isterseniz kanalımızda da dolaşabilirsiniz. Biraz önce Göteborg'da Kürstav şirketinin Türkiye temsilciliğini yaptığımı söylemiştim. Aslında bu yollardan geçmek istiyorsanız hemşire, doktor, ebe veya diğer sağlık dallarında diş hekimi çalışmak isterseniz psikiyatrist vesaire vesaire 21 çeşit sağlık dalı var. Kürstav şirketi de bu yoldan geçmek isteyen insanlara eğitim, danışmanlık, işverenle işçiyi buluşturma desteği gibi çeşitli hizmetler veriyor. Bu hizmetleri neler yaptıklarını izlemek, incelemek isterseniz web sitesine girebilirsiniz. Web sitesinde çeşitli okuyama yapabileceğiniz alanlar var. Eğer ben bu yola baş koydum, şirketi araştırdım, başka insanlara baktım, ben sizinle çalışmak istiyorum derseniz benim mailim veya benim bilgilerim üzerinden diplomanızı, transkriptinizi gönderip webinarlarımıza katılıp bu yola çıkabilirsiniz. Ancak ilk videoda da söyledim, tekrar da söylemek isterim. Bu yolda eğitim, danışmanlık veya işverenle buluşma desteğini almadan bir şirketten kendiniz de bu yola çıkabilirsiniz. Örneğin benim eşim kendi başına hiç alakası yokken, diploması yokken çeşitli eğitimler alıp, okumalar yapıp, kendi başına çalışmalar yapıp yazılımcı oldu ve İsveç'te iş buldu. Zaten bizim hikayemiz de böyle başlıyor İsveç'teki. Dolayısıyla kimsenin hiçbir zaman kendi başına yapamayacağı bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben hızlandırmak isterim bu süreci. Ben bu süreçte daha rahat olmak isterim. Ben bu süreçte şansımı arttırmak isterim derseniz Kürstav gibi çalışabileceğiniz birçok şirket var. Araştırmalarını yaparsınız, seçiminizi yaparsınız, kendi düşüncenize göre hareket edersiniz. Ben objektif bir şekilde bilgiyi yayarak ihtiyacı olan insanlara önce olmuş oluyorum. Yine Kürstav şirketinin Instagram sayfasına girerseniz paylaşımlarını göreceksiniz. C1 sertifikasını vermeye yetkili bir şirket. Benim düşünceme göre bir şirketin aynı zamanda İsveççe eğitimi verip aynı zamanda da C1 sertifikası sınavını yapmaya yetkili olması önemli bir durum. Yine aynı şirketten çalışma izninizle ilgili, iş bulma ile ilgili destek alabiliyor olmanız, denklik sürecinde destek alabiliyor olmanız, İsveççe öğrenirken eğitim alabiliyor olmanız hepsini
bir yerden, bir şirketten, kurumsal bir şirketten faturalı, resmi, banka hesaplı bir yerden yapabiliyor olmak güzel. Ancak bizler bugün burada varız, yarın yokuz. Bunu kimse bilemez. Öncelik araştırmak, soruşturmak size ait. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklımda bazı konular var. O konular üzerinde sizlerden gelen yorum ve sorulara göre değişiklik de yaparak paylaşımları devam ettirebilirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Selamlar. Sevgiler.